Kalp ve damar hastalıkları dünyada ölüme yol açan etkenler arasında ilk sırada yer almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre dünyada yılda 18 milyon, ülkemizde de 2019 Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre yılda yaklaşık 200 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor. Yapılan çalışmalar ülkemizde 30 yaş üzerindeki her 100 kişiden 6'sının kalp krizi geçirdiğini ortaya koyuyor. Kalp krizi, kalbe oksijen ve besin taşıyan koroner damarlarda oluşan aşırı daralmaya ve tıkanıklığa bağlı olarak kan akışının kalp kasına kesilmesi durumuna deniyor. Aniden gelişmesi ve hastanın hayatını tehdit etmesi ise tablonun en korkutucu yanını oluşturuyor. Kalp krizi denildiğinde aklımıza genellikle göğsün tam ortasında basınç veya ağırlık hissi şeklinde gelişen ve bazen kollara da yayılabilen şiddetli ağrı geliyor. Oysa kalp krizi hastaların %20 ila 30'u gibi yüksek oranında göğüs ağrısı olmadan ve atipitik adı verilen sinsi sinyallerle gelişiyor. Acıbadem Ataşehir Hastanesi kardiyoloji uzmanı doçent doktor Selçuk Görmez, hastaların kalp krizinin sinsi belirtilerini göz ardı etmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini belirterek şu önemli uyarılarda bulundu. Günümüzde sağlık kuruluşuna zamanında ulaşıldığında hızlı tanı ve tedavi sayesinde kalp krizi neredeyse hasarsız atlatılabiliyor. Ancak koroner anjiyografi sonrasında pıhtı eritici ilaç, balon ve stent gibi tedavilerden etkin sonuç alınabilmesi için kalp krizinde ilk 60 dakika içinde tıkanmış olan kalp damarının açılması gerekiyor. Ne kadar hızlı müdahale edilirse kalpte kalp kası ve hücre ölümü de o kadar az oluyor. Dolayısıyla krizden sonra gelişebilecek olan kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu gibi ciddi sorunlar önlenebiliyor. Hastalarımız böylece normal yaşamlarına devam edebiliyorlar. Peki kalp krizinin en sık görülen sinsi belirtileri nelerdir? Midede yanma hissi, bulantı, kusma, kollarda uyuşma, nefes darlığı, fenalık ve baygınlık hissi, soğuk terleme ile tansiyon düşmesi, kalp krizinin en sık görülen sinsi belirtilerini oluşturuyor. Kalbin alt yüzeyi midenin hemen üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla kalbin alt bölümünü besleyen sağ koroner damar tıkanıklıklarında mideye yönelik sinyaller gelişebiliyor. Bu durumda ortaya çıkan midede yanma, hazımsızlık hissi, bulantı ve kusma gibi yakınmaları hastalar genellikle akşam yedikleri ağır yemeğe veya midelerini üşütmüş olmalarına bağlıyor. Bu yüzden hekime başvurmayı ihmal ediyorlar. Oysa bu belirtilerin nedeni aslında kalp krizi olabiliyor. Özellikle 40 yaş üstündeki hastalar efor sırasında veya istirahat halinde midede yanma hissi, hazımsızlık, bulantı ve kusma gibi şikayetleri olduğunda hekime başvurmayı ihmal etmemeliler. Sağlık kurumunda ise altta yatan nedenin kalp krizi olabileceği düşünülerek hareket edilmesi ve EKG çekilmesi gerekiyor. Aksi halde ortak belirtileri nedeniyle kalp krizi atlanıp yanlışlıkla reflü ve gastrit tanısı konulabiliyor. Çarpıntı, bayılma ve bilinç bulanıklığına dikkat. Çarpıntı, bayılma ve bilinç bulanıklığı da yine tek başına kalp krizinin habercisi olabiliyor. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Selçuk Görmez, çarpıntı, bayılma veya bilinç bulanıklığı gibi belirtilerinde altında kalp krizi nedeniyle ortaya çıkan ciddi ritim bozuklukları, akut kalp yetmezliği ve ani gelişen hipertansiyonun bulunabileceğini belirtiyor. Özellikle alt çene ve alt çene dişlerinde oluşan ağrı da tek başına kalp krizine işaret edebiliyor. Sıklıkla efor halindeyken başlasa da istirahat ederken de görülebiliyor. Bazen tabloya boyun ve sırt ağrısı da eşlik edebiliyor. Bu tür ağrılarda hastalar önce diş hekimine başvuruyor. Diş hekimleri ağrının diş ve çeneden kaynaklanmadığını tespit edince hastaları kardiyoloji uzmanlarına yönlendirebiliyor. Bu hastalara yaptığımız anjiyolarda genellikle koroner damarlarda ciddi darlıklar bulunduğunu tespit ediyoruz. Alt çenede ve dişlerde oluşan ağrılarda hastanın yaşının önemli olduğunu vurgulayan kardiyoloji uzmanı Görmez, açıklamasına şöyle devam etti. Genç yaş grubunda çenede gelişen ağrının kalp krizinden kaynaklanması düşük bir ihtimaldir.
Ancak 40 yaşın üzerindeki erkeklerle 50 yaşın üzerindeki kadınların özellikle tütün kullanımı, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve ailede erken yaşta gelişen kroner kalp hastalığı gibi risk faktörleri varsa bu belirtiler konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Fenalık hissi ve çabuk yorulma. İç sıkılması, daralma hissi, hafif eforla bile gelişen nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve bitkinlik gibi yakınmalarda akla ilk anda astım ile koah gibi hastalıklar geliyor. Yalnız altta yatan nedenin ciddi kroner arter hastalığı veya kalp krizi olabileceğini işaret eden doçent doktor Selçuk Görmez, kalbe giden damar tıkandığında kalp vücuda yeterince kan pompalamadığı için dokular oksijensiz kalıyor. Bunun sonucunda da yorgunluk, sıkıntı veya daralma hissi, nefes darlığı, hatta ölüm korkusu gibi belirtiler görülebiliyor diyor. Kol, omuz ve sırt ağrısı. Sinsi gelişen kalp krizi, göğüs ağrısı olmadan her iki kolda veya sadece sol ya da sağ kolda ağrı ve uyuşma belirtileriyle de karşımıza çıkabiliyor. Ağrı ve uyuşma genellikle sol kolda gelişiyor. Bunun nedeni ise kalple ilişkili olan sinirlerin aynı zamanda sol kolla da bağlantılı olması. Omuz ve sırt ağrısı da kollarda başlayan ağrıya eklenebiliyor. Bu belirtilerin boyun fıtığı hastalığında olanlarla benzer olduğu için önemsenmeyebildiğini ifade eden kardiyoloji uzmanı Görmez, kol, omuz ve sırt bölgelerinde ani başlayan ve 20 dakikadan uzun süren ağrı ve uyuşma hissi gibi şikayetlerin asla ihmal edilmemesi gerektiği arasında bulunuyor. Rutin tetkikler krizi önlüyor. Kalp krizi, hastaların yaklaşık %20 ila 30'unda tipik bir göğüs ağrısı şikayeti olmadan mide yanması, hazımsızlık, bulantı, kusma, çene ağrısı, kol uyuşması, baygınlık, çarpıntı hissi gibi sinsi belirtilerle gelişebiliyor. Reflü, gastrit, safra kesesi iltihabı veya boyun fıtığı gibi farklı hastalıklarda görülen belirtilerle seyredebildiği için hastalar hekime başvurmayı ihmal edebiliyor. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Selçuk Görmez, bu nedenle hiçbir yakınması olmasa dahi erkeklerin 40 yaşından, kadınların ise 50 yaşından itibaren her yıl kardiyovasküler risk faktörleri yönünden tetkik edilmeleri gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulunuyor. Öncelikli amacımız kalp krizini önlemek. Tütün kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet hastalığı, kolesterol yüksekliği, sağlıksız beslenme, obezite ve hareketsiz yaşam gibi değiştirilebilir risk faktörlerine karşı önlem alarak kalp krizi riskini %90 gibi oldukça yüksek bir oranda önleyebiliriz. Her yıl yapılan rutin tetkikler hayat kurtardığı için asla ihmal edilmemelidir.